Selamünaleyküm. Bugünkü rotamız gezelim, görelim Hasan Dağı ve kısa bir Aksaray turu. Bu gezimizde neler yaptık, nasıl yaptık, biraz bu konulara değinmek istiyorum. 2 gün süren bu faaliyetimize başlamadan önce ne gibi bir ön hazırlıklar yapıyoruz? Sırt çantasının hazırlanması, giyim, ulaşım, kaç kişi gideceğiz, hava durumu nasıl? Bazı zirvelerde mevsim yaz bile olsa birden hava değişip kar yağışlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden bu ön hazırlıklar bizim için çok önemli. Sırt çantasını hazırlarken listeden teker teker kontrolünü yapıyorum. Nitekim bazı malzemeleri unuttuğumuz zaman çok ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. İşte sırt çantasının içinde neler oluyor? Çorap, tişört, polar, pantolon, işte mutfak malzemeleri, tüptür, ocaktır. Hava durumuna gelince internet aracılığı ile bazı güvenilir siteler var. Bu sitelerden genellikle kontrollerini yapıyoruz. Bu sitelere sizler de Google üzerinden ulaşabilirsiniz. Ulaşım konusuna gelince biz bu gezimizde 5 kişi olduğumuz için kendi aracımızla gitmeye karar verdik. Bu sayede yanımıza daha ağır eşyalar alabiliyoruz. Hele kamp yeri yakın olursa ulaşım, yani araba park edip hemen az ilerisinde kamp yapabileceksek tadından yenmiyor. Şimdi Bursa'da sabah 9 gibi buluşup sırt çantası, çadır ve eşyalarımızı aracımıza yerleştirdikten sonra İşte yakıt almadır, VC'dir bilmem ne falan pişman derken saat 9.45 gibi Hasan Dağı'na doğru yola çıkıyoruz. Tam 299 kilometre gittikten sonra Ankara Polatlı'dan Haymağan'a yoluna döndük. Haymağan'a yolundan da diğer köy yollarına bağlanarak Tuz Gölü'ne giden ana yola bağlandık. Aksaray'a yaklaştıkça Hasan Dağı kendini göstermeye başladı. O güzelim manzarası eşliğinde Aksaray'a varıyoruz. Aksaray merkezde alışveriş yaptıktan sonra ekmek arası hızlı bir şeyler atıştırdık. Genellikle gezimizi gerçekleştireceğimiz yerleşim bölgelerinden alışverişlerimizi yapıyoruz. En azından o şehrin ekonomisine küçük de olsa bir katkı. Şimdi virajlı yollardan birkaç tane de köyden geçtikten sonra kamp yerine varıyoruz. Çadır kuracağımız alan yaklaşık 500 metre yukarıda. Hasan Dağı bu bakımdan güzel bir dağ. Kamp yeri, yani araç otoparklarına çok yakın. Kar nedeniyle bazen yol kapalı oluyor ama şansımıza bir hafta havalar iyi gitmişti. Karlar eriyip yollar açıldı. Zaten arabayla gitmemizin nedeni de buydu. Hani herhangi bir aksaklık yaşarsak zaman kısıtlı, bir de yol kapalı olursa diye kendi aracımızla gitmeyi tercih ettik. Çantalarımızı sırtlandık, kamp alanına vardık. Karları düzelt, İşte çadırı kur, içine yerleş derken akşam karanlığı oldu. Hava çok güzeldi, dolunay çıktı, her taraf aydınlıktı. Hatta bir ara şimdi mi gitsek zirveye diye kendi aramızda konuştuk. Hava karardığı zaman hafif bir rüzgar da çıktı. Hani bizim için çok bir sorun yaşatmadı ama dedik ki biz en iyisi dinleyelim. Sabaha karşı kalkar o şekilde zirvemizi gerçekleştiririz. Sabah 4'te yola çıkacaktık. Bu yüzden saat 10 gibi yolun da verdiği yorgunlukta hemen uyumuşuz zaten. Saat 3.20'de alarm çaldı. Şimdi genelde ne işimiz var ya, pazar günü sabah saat 3'te kalkılır mı? Yat oğlum, manyak mısın ya falan iç sesleriyle beraber böyle biraz nefsimle mücadele ettikten sonra nitekim tulumdan çıkıyorum. 4'te çadırın dışında tüm ekip arkadaşlarımızla tam takım hazır olduk. Aksaray Türkiye Dağcılık Federasyonu temsilcisinin de bulunduğu diğer grupla birleştik. Saat 4'ü 10 geçe gibi zirveye doğru yola koyulduk. Sonra grup birden çok hızlı yürümeye başladı anlamsız bir şekilde. Kendi kendime ne oluyor dedim ya. Yani koşmadan bir tık önce böyle yardırmaya başladılar. Terlemeye başladık. 45 dakika geçti. Arkadaşlar hani bariz artık grup yorulmaya başladı, hissediliyordu. Diğer gruptan birkaç kişiye hocam deyince bu sefer de abartısız 5 dakika yürü,
5 dakika 10 dakika dinlen. Çok sıkıcı bir hal almaya başladı. Tempoyu bir türlü oturtturamadık. TDF hocamız gayet iyiydi ama irtifanın da etkisiyle diğer grup içinde kopmalar yaşanmaması için hocamız böyle yapmayı tercih etti. Gene bir 5 dakikada bir dur kalk derken zirveye çıkmayı başardık. İşte Hasan Dağı'nın zirvesindeyiz. 8 Mart Pazar günü Hasan Dağı zirvesini yaptık. Şu an 3268 metredeyiz. Görüşürüz. Zirvede dikkatimi çeken olay, bir gittik oraya, kamyon var bir tane. Lan ne alaka dedik ya, ne kamyonu? Meğer sonradan öğrendim, Mercedes kamyon fabrikası Aksaray'daymış. Aksaray'ın simgesi haline gelmiş. Bu yüzden de Aksaraylı dağcılar zirveye bir kamyon yapmışlar betondan. Yaklaşık 60-70 kilogram civarlarındaymış. Bu olayların ardından baktık arkadaşlar hiçbiri oralı olmuyor. Biz daha Bursa'ya gideceğiz, yola çıkacağız. O yüzden dedik ki yani kendi içimizde istişare ettik. Biraz daha bekleyelim dediler falan. Ben dayanamadım. Gittim TDF il temsilcisine dedim ki hocam dedim bizim yolumuz uzun. Bize müsaade et biz gidelim. Sağ olsun o da kırmadı bizi. Müsaade sizin dedi. Zirve fotoğrafları çek dedik. Hatıra kaldı. Sonra 12.45 gibi dönüşe geçtik. Dönüş muhteşemdi. Şimdi yavaş yavaş çıktık. Diğer gruptan ayrılmıştık. Artık bir tık hızlandık. Ve zaten aşağı indiğimiz için daha kolay oluyor. Karlarda yumuşadı. Yani krampon takmamıza gerek kalmadı. Hızlı aşağı inmeye başladık. Bizim gençler oturup kaymaya başladılar. Ben başta karşı çıktım. Şimdi belirli bir zaman sonra dayanamadım. Ben de başladım kaymaya. Haydi şişman. Ya ayağıma bak. Kayarken de Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun kış eğitimlerindeki anılarım geldi aklıma. Orada da böyle hangi pozisyonda düşersen düş, işte nasıl duracağını öğretiyorlar. Yolda kay, yürü, kalk, yürü, işte kay falan derken çadır alanına vardık. Saat yaklaşık 2.30 gibiydi. Tabii üstümüz karların erimesinin de etkisiyle kayıp yuvarlandık bir de. Sırılsıklam oldu. Hemen kamp yerinde üstümüzü başımızı değiştirdik. Sonra biraz dinlendikten sonra çadırları topla, işte çantaya yerleştir, aşağı arabaya in, arabayı yükle derken saat 3.30 gibi arabayı çalıştırıp şehre doğru yola çıktık. Bir süre enerji de harcadık. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Zirvede arkadaşlarla görüşmüştük zaten. Dediler ki işte bir restoran var, güzel bamya çorbası yapıyor, pişman olmazsınız dediler. Neyse biz de şehirde arkadaşları dinledik, gittik restoranda. Kardeş ne vereceğim bize? Buranın yöresel tadı falan var mı? Hani ne istersin? Abi hepsi güzel falan, olur mu dedik sonra. Hani ne şey yapalım? Abi bamya çorbasını tavsiye ederim dedi. Biz de kendisini kırmadık. Bamya çorbasından istedik. Gerçekten çok lezzetliydi. Küçücük bamyalar ama efsane tadı vardı. Ben normalde bamya yemeğini çok sevmem ama çorbası gerçekten güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Daha sonradan da Konya usulü etli ekmek geldi. İşte bizim lahmacunla cantık karışımını ince hali falan, işte daha ince oluyor böyle. Tadı da güzeldi ama tavsiye ederim. Güzeldi gerçekten. Sonra arkasından da bir künefe söyledik. Bamya çorbasıyla etli ekmek güzeldi ama tatlı tavsiye etmiyorum. Çarşıda biraz gezindikten sonra namazlarımızı kılmak için oranın meşhur bir Ulu Camisi var. Oraya gittik.
Ulu Cami'de namazlarımızı kıldıktan sonra Fatih kardeşimizi Hatay otobüsüne terminale bıraktık ve saat 4.30 gibi yola çıktık. Saat 12 gibi de Bursa'ya geri döndük. Çok hızlı bir gezi oldu ama güzeldi. Arabayla toplam 1150 kilometre falan yaptık. Arabada 42 kuruş yaktı. Yani anlayacağınız bu faaliyet adam başı yaklaşık 200 liralara patladı. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi de unutmayalım. Zili aktifleştirirseniz de bundan sonraki yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bize verdiği yetkiye dayanarak. Sonra bizim ne diyeceğiz?